Birisini gördüğümüz zaman muhtemelen bu insan bana göre doğru kişidir deriz değil mi? Sonra ne diyorduk ona? Ha evet, flört dönemi başlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar konuşuruz, ederiz, tanımaya çalışırız falan. Zaman geçer, hani tırnak içinde çıkma teklifi yaparız ki formalite icabı olan bir şeydir bu. Ama gerçi şu an var mı bilmiyorum. Hatta bir ara sosyal medyada görmüştüm. Çıkma teklifi geri gelsin diye bir tek açılmıştı. Neyse, konumuz bu değil. Konumuza gelelim. Peki aşık olma süreci nasıl başlıyor? Önce bilimsel olarak aşık olmak nedir sorusunu yanıtlayalım. Psikiyatr ve psikanalist Patrick Lambuli şu şekilde cevaplıyor. Savunmayı düşürmek, kendiyle ilgilenmeyi bırakmak ve karşımızdaki kişinin iç dünyamızın merkezi olmasını kabul etmek. Tanımı çok güzel değil mi? Videoyu durdur ve 30 saniye aşık olduğun kişiyi düşün. Tüm savunma mekanizmanı indirmişsin onun için. Neleri feda edebilirsin, mutlu olsun diye neler yaparsın gibi bir düşün. Düşündün mü? Böyle kalp atışlarınız hızlandı değil mi? Çünkü aşık olan kişiler kalbin daha hızlı çarpması, yüzün kızarması ve ellerin terlemesi gibi fiziksel tepkiler veriyor. Bu durumdan vücutta salgılanan dopamin, noradrenalin ve feniletilamin sorumlu. Dopamin yoğun mutluluk, yoksunluk ve bağımlılıkta önemli rolü oynuyor. Göz bebekleri büyüyor, kalbi hızlı çarpıyor ve bu belirtilerle aşk başlıyor. Aslında aşk kalpte değil, beyinde başlar ve yaşanır. Aşkın başlamasıyla beynimiz mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonini daha çok salgılıyor. Kişi kendini çok daha keyifli hissetmeye, hayata daha pozitif bakmaya başlıyor. Aşk sırasında salgılanan tüm bu hormonlar aynı zamanda kişiyi güzelleştiriyor da ciltleri normalden daha parlaklaşıyor. Hani yaşamışsınızdır, sevdiğimiz bir kadına onun güzel olduğunu söylediğimizde hafif gülümseyerek "Senin sevgindir beni güzelleştiren" diye bir cevap alırız. Pamuk gibi olduğumuz o an var ya, işte o. Böylece enerjileri oldukça yükseliyor ve o bağ her yaşanan iyi ya da kötü durumda sizi daha çok bağlıyor birbirinize. Aşk deyip geçmeyin. Gerçekten aşık olduğunuz zaman bunlar yaşanıyor. Bu konuda biraz da bilimselin dışına çıkıp bunu bize anlayacağımız dilde anlatan bir kaynak ararken aile danışmanı psikolog Nazlı Kocabaş'ın bir yazısına denk geldim. Orada önce bir soru soruyor. Kişinin merkezinin aşık olunan kişiye kaydığı söylenebilir mi? İlk başlarda evet. Beynin salgıladığı hormonların da etkisiyle kişi her anını onunla geçirmek ister. Başka bir şey yaparken bile aklında o vardır. Ama bu durumun zamanla azalması beklenir. Hayatımızda birçok alan var. Aile, okul, iş, arkadaşlar, hobiler ve benzeri gibi. Aşık olduğumuz kişiyle yaşadığımız ilişki de bu alanlardan birisidir. Diğer bütün alanları silip sadece kendine ilişki alanını bırakan kişi, hem kendisi hem de hayatındaki kişi adına yanlış bir yol tercih eder. Çünkü bu ilişkilerini çok yıpratacak bir şey olacaktır. Eğer aile üyelerinden, arkadaşlarımızdan, işteki başarılarımızdan alacağımız enerjinin tümünü hayatımızdaki kişiden almayı beklersek, hem biz hayal kırıklığına uğramış oluruz hem de o kişinin sırtına çok yük biner ve yorulur. İlişkiniz başlayalı 2-3 ay oldu ve sizin hala tüm odağınız bu ilişki ise bu durumu değiştirmeye çalışmanızı öneririm demiş Nazlı Hanım kendi yazısında. Bir diğer başlıksa karşılık alamama korkusu aşktan kaçmayı bir seçenek yapar mı? Karşılık alamama, karşılık alsa da ilerleyen zamanlarda işlerin yolunda gitmeyebileceği ve hayal kırıklığı yaşama korkusu, kişinin aşık olmaktan kaçmasına sebep olabilir. Psikolojide bu duruma filofobi denir. Duygusal ilişkiler, mutluluk, sevinç gibi olumlu duygular yaratması gerekirken, bu kişilerde yoğun kaygı ve korku yaratır. O yüzden sürekli bir kaçınma halindelerdir. Bu durumun sebebi başından geçen olumsuz bir ilişki deneyimi olabileceği gibi daha eskiye dayalı çocukluk travmaları da olabilir. Kişi bilinç dışında reddedilmekten, terk edilmekten, dilediği yoğunlukta sevilmemekten o denli korkar ki aşktan adeta kaçar. Bu durumda da zaman tanıyarak, ona göstererek değil de hissettirerek bu korkuyu yenmesine yardımcı olmamız gerekiyor. Peki karşılıklı bir aşk nasıl bir değişim getirir? Aşkın ilk evresindeki heyecanı atlatıp aşkımızın karşılıklı olduğunu anladıktan sonra bir ilişkiye başladığımızı düşünelim. İlk zamanlar buluşmalardan önce kalp çarpıntılarımız, el titremelerimiz devam etse de zamanla bu durum son bulur. Çünkü artık beynimiz ilk zamanlar salgıladığı kadar dopamin, adrenalin ve noradrenalin salgılamaz. Onun yerine sevgi ve bağlılığın hormonu olarak da bilinen oksitosin salgılamaya başlar. Bu hormon sayesinde çiftler birbirlerine karşı daha sakin ama daha bağlı bir sevgi hissetmeye başlarlar. Zaman içinde sağlam temelleri oluşan sağlıklı bir ilişkide sevmek ve sevilmek kişiyi mutlu ve tamamlanmış hissettirir.
Hani az önce bahsettik ya, hayatın güzelliklerini paylaşıp zorluklarını birisiyle beraber göğüsleme fikri onu daha güçlü ve motive kılar. Birçok kişinin kaçtığı yalnızlık hissi de ortadan kaybolur. Bir de sürekli aşık olma durumu var ama o konuya hiç girmek istemiyorum. Sadece 3 başlıkta toplanıyor psikolojide bu durum. 1. Aşka aşık olmak. 2. Bir erkeği doldurma çabası. 3. Ayrılmayı reddediyorlar. Dilerseniz yakında düzenli paylaşım yaptığımız bir blogumuz olacak. Orada onların detayını da yazarım. Aşık olduğunuzun bilimsel göstergesi nelerdir? Bilimsel olmayan fiziksel duruma bakarsak, hani Mucize Doktor dizisinin Alice'i Nazlı'ya aşık olurken 3 belirti sayıyor ya, onlar varsa aşık olduğunu anlamış oluyor. İzlediyseniz biliyorsunuzdur. İşte ben biraz daha fazlasını söyleyeceğim. Ama bilimsel olan kısmını. Aslında ben söylemiyorum bunu. Aşkın biyolojik temelleri üzerine çalışan antropolog Helen Fisher, beynin aşık olma evresinin kendine has ve iyi tanımlanabilecek bir zaman dilimi olduğunu söylüyor ve bu süreç içerisinde olduğunuzu kanıtlayan birkaç işareti bizlere sunuyor. Peki bunlar nelerdir? 1. Bu özel bir kişi. Aşık olduğunuzda karşınızdaki kişinin eşsiz ve özel olduğunu düşünmeye başlarsınız. Ve bu görüşünüz başka insanlara karşı romantik bir tutku beslemenize de engel teşkil eder. Fisher ve çalışma arkadaşları bu düşünce yapısının beyindeki merkezi dopamin seviyesindeki artıştan kaynaklandığını düşünüyorlar. 2. O mükemmel biri. Gerçekten aşık olan kişi, karşısındakinin tüm olumsuz yönlerini görmezden gelerek onun yalnızca pozitif özelliklerine odaklanıyor. Ayrıca bu aşık kişiler kendilerine sevdiği kişiyi anımsatacak ufak gündelik olay ve objelere takılı kalıyor ve hayal kurmaya başlıyorlar. Araştırmacılar bu odaklı ilginin hem yükselen dopamin seviyesinin hem de noradrenalinin ani yükselişinin bir sonucu olabileceğini vurguluyor. 3. Ben mahvoldum. Aşık olmak insanı duygusal ve fizyolojik bir dengesizliğe sürüklüyor. Aşk sizi neşeye, kalp çarpıntısına ve uykusuzluğa sürüklerken aynı zamanda anksiyeteye, paniğe ve umutsuzluğa neden olabiliyor. Bu ani durum değişiklikleri uyuşturucu bağımlılarının davranışsal bozukluğuyla paralellikler gösteriyor. Çalışmalar, aşık kişinin sevdiğinin fotoğrafını gördüğü anda beyinde gerçekleşen aktiviteyle uyuşturucu alınan anda beyindeki hareketliliğin aynı bölgelerde gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, aşık olmanın bir tür bağımlılık olduğu iddiasında bulunuyor. 4. Zorlukların üstesinden gelmek bizi daha da yakınlaştırıyor. Bazı güçlükleri beraber tecrübe etmek, çiftler arasındaki romantik etkileşimi daha da yoğunlaştırıyor. Merkezi dopamin bu etkinin oluşumunda da etkili olabilir. Çünkü araştırmaya göre mükafat ertelendikçe beynin orta bölgesinde bulunan ve dopamin üretiminden sorumlu nöronlar daha da etkin çalışmaya başlıyor. 5. Ona düşkünüm. Aşık olduğunu iddia eden insanlar uyanık vakitlerinin çoğunu aşık oldukları kişiyi düşünerek geçiriyorlar. Bunun bilimsel açıklaması ise beyinde serotonin miktarının düşmesi. 6. Keşke hep beraber olabilsek. Aşık insanlar genellikle ilişkilerine duygusal bağımlılık işaretleri gösterir. Sahiplenicilik, kıskançlık, reddedilme korkusu ve ayrılık anksiyetesi bu göstergelerden bazıları. 7. Keşke sonsuza kadar birlikte olsak. Aşık kişilerin duygusal birlikteliklerinin uzunluğuna dair endişeleri de bir diğer gösterge. Aşıklar beraber bir geleceğin hayali içerisindedirler. 8. Acaba bu kıyafetimi beğenir mi? Aşkın bir diğer göstergesi ise gündelik önceliklerinizi ve bazı alışkanlıklarınızı, partnerinizi de göz önünde bulundurarak yeniden belirlemenizdir. 9. Biz birbirimize sadık olabilecek miyiz? Aslında iki taraf da kendine bu konuda güvenir ama karşı tarafa güvenmez de. Neyse, koca profesörün tezini çürütecek değiliz ya, bu konuya ise böyle cevap vermiş. Aşık olan kimseler partnerlerine karşı derin bir cinsel arzu hisseder. Ancak bazı güçlü ve duygusal koşullar, noktalar da söz konusudur. Sekse karşı istekle birlikte kişilerde aşırı sahiplenicilik ve aşırı kıskançlık da söz konusu olabilir. 10. Bunun seksle bir ilgisi yok. Umuyoruz ki yoktur ama evet işte bir aması var. Sizce bu gerçekten böyle mi? Bazen yine sosyal medyadan gördüğümüz sorular vardır ya, seks olmadan ilişki yürür mü diye. İşte ona böyle cevap vermiş. Aşık olan kişilerde sekse olan istekte artış görünse de aslında duygusal bütünleşmeye verilen önem daha önce gelir. Yapılan araştırmada katılımcıların %64'ü seks benim ilişkimin en önemli parçası ifadesine katılmadı. 11 ve sona geldik sanırım. Bu bizleri biraz üzebilir ama zaten gerçekler hep acı oluyor değil mi? Ve kıvılcım söner. Ne yazık ki bu aşık olma durumu sonsuza dek sürmüyor. Aşk ya uzun süreli ve karşılıklı bir bağımlılığın söz konusu olan bir ilişkiye evrilen ya da yok olup giden geçici bir durum.
Eğer çiftler arasında mesafe ya da birbirlerini görmelerinde bir engel varsa, bu aşık olma sürecinde biraz daha uzama olabileceği de kayıtlara düşülüyor. Hani derler ya, aşklar otogara kadardır. Sanırım bunu söylemek istemiş. Ama böyle bir teselli edinebiliriz. Aşk söner biter ama mutlaka o ilişkideki saygı ve bağımlılık devam eder. Emin olun, bu aşktan daha güçlü bir bağdır. Çok tecrübe sahibi değilim. Zira her şeyi kendi hayatımızdan öğrenecek kadar çok yaşamıyoruz. Bazı şeyleri başkalarının hayatından da tecrübe edinmeliyiz. İşte başkalarından gördüğüm kadarıyla böyle oluyor. Peki aşık olmak ister miyiz, yoksa aşk kendiliğinden mi oluşur? En başta söylediğim gibi aşık olmak, birini ilk görüp bu kişiden hoşlanmanızla başlar. Ya da böyle de olabilir. Birisiyle arkadaşsınız veya aynı yerde çalışıyorsunuz, okuyorsunuz ve benzeri gibi. Sürekli iletişim halindesiniz, zamanla onun tüm huyu, suyu, düşüncesi, mantığı bir anda sizin ona aşık olmanızı sağlayabilir. İşte bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Severek tanımak mı, tanıyarak sevmek mi? Bana göre tanıyarak sevmek çok daha mantıklıdır. Çünkü ilk görüşte beğendiğiniz kişinin fiziği dışında hiçbir kriteri size uymayabiliyor. Ama aksini düşünen varsa da saygı duyarım. İsterseniz yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. O zaman bu soruya cevap vermek için şöyle diyebiliriz, değil mi? Aşkı isteyerek yaşayamayız. Aşk kendisi mutlaka bizi bulur. Doğru kişi mi, yanlış kişi mi bilemeyiz. Onu zaman gösterir bize. Fakat aşk güzel bir şeydir, yaşayabilene diyerekten konuyu bitirelim. Umarım herkes bu duyguyu en güzel şekilde yaşar. Aşık olmaktan korkmayın. Bir kere, iki kere yanlış olabilir, fakat hep yanlış kişi olacak diye bir şey yok. Mutlaka bir ömür mutlu olacağınız birileri olacak. Acele etmeden, mantığa güvenerek başlayan aşklar %89 oranda sonsuza dek devam ediyor. Aşkla kalın, güzellikle kalın. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.